Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün King Shot oyununda üçlü ittifak çarpışmasını size anlatacağım. Arkadaşlar bu etkinliğimizde 3 tane ittifak beraber haritada fethetme oyunu oynayacaksınız. Bölgeleri ele geçirmeye çalışacaksınız. 30 saniye var. Bu etkinliğe girmeden önce bufflarınızı açabilirsiniz. Açmak isteyen arkadaşlar. Ama bu en alttaki konuşlandırma kapasitesini açmayın. Hiçbir işinize yaramaz. Diğer buffları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gözetleme önleyiciye de ihtiyacınız yok. Aynı zamanda petlerinizi kullanabilirsiniz. Ama bu pet varsa size yine kapasite veren petiniz varsa bunları kullanmanıza gerek yok. Ben diğer petlerimi hızlıca kullanıyorum. Ve şuradaki etkinlik arayüzüne hemen giriyorum. Burada dizilişlerimiz var. En güçlü 3 kahramanınızı birinci sıraya, en güçlü 3 diğer 3 kahramanınızı 2, sonrakinde üçüncü sıraya yerleştiriyorsunuz. Petleri ve buffları bastıktan sonra güçler direkt etkileniyor zaten. Şimdi savaş alanımıza giriyoruz. Soru cevap şeklinde yapacağız. Detaylı bir şekilde her şeyi size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yukarıdaki mavi biziz, kırmızı ve morlarda rakiplerimiz. 2,5 dakika bir hazırlık sürecimiz var. Haritamıza bakabiliyoruz falan filan. Burada önemli bir kısım var. Enerjimiz var. Bu enerji bizdeki Whiteout'taki yakıt Sümeyye. Bu enerji olayı tam olarak nedir? Bize anlatabilir misin? Tabii bu yakıt oluyor arkadaşlar. Yakıtı da ilerlemek ve gerilemek için kullanıyorsunuz. Eğer enerjiniz yoksa bir yerden bir yere hareket edemiyorsunuz. Bu mümkün değil. O sizin ulaşım sağlayan bir ürününüz. Öyle düşünün. Evet, haritada bir yerden bir yere gitmek istediğin zaman arkadaşlar mesela biz burada başlıyoruz. Mavi taraftayız. Şöyle haritayı göstereyim. Biz bu taraftayız. Burası bizim ilk bölgemiz. İlk başta kendi bölgemizi ala ala ilerleyeceğiz. Sınırlara geldiğimizde rakibimizin taraflarına geçmeye çalışacağız. Ana amacımız çok daha fazla yeri fethedip daha fazla puan kazanmak ve toplamak. Özel binalarımız var. Aşağıda fazla fazla farklı farklı muhafız tiplerimiz, karargahlar, tapınaklarımız var. Size bunları anlatacağız. İlk başta bireysel olarak bu etkinlikte nasıl puan kazanılır, ödülleri nasıl alabilirsiniz bireysel oynayarak. Daha sonrasında ise takım çalışmasıyla nasıl oynayabilirsiniz, takımınızı nasıl birinci yapabilirsiniz. R4'ler ya da balin oyuncular ne yapması gerekiyor, hangi önemli kritik yerleri tutması gerekiyor onu anlatacağız. Bu etkinliğin ödülleri çok güzel. Şöyle etkinlik başlamadan hemen size göstereyim abi. Şuradaki ödüllere tıkladığımızda burada zaten ittifak sıralama ödülleri veriyor. Birinci olan, ikinci olan, üçüncü olan ittifaklara. Kişisel puanda da birinci olursanız tüm sıralamada 10 mitik bu şekilde ödüller veriyor. Ama şuradaki ödüller bizim için daha değerli. Eğer bu lejyonda birinci olursak ve ittifakımız kazanırsa, daha doğrusu ittifakımız birinci olursa ve biz 120 bin puanın üstünde puan yapabilirsek bize bu ödülleri veriyor. Bizim asıl hedefimiz bu. Yani hedefimiz 120 bin puanın üstüne çıkmak ve ittifakımızın bu üç ittifaktan birinci olması. Öyle söyleyeyim. Kazanmak yani. Hemen savaş alanımıza girelim. 35 saniyemiz var. Öncelikle düşük yatırımlı oyuncular neler yapması gerekiyor bu etkinlikte? Sümeyye. Tabii. Üç kolunu da tek bir noktadan göndermek yerine mesela en sağ tarafında duran bölgede orası seni ileride bir noktaya bağlıyor. Oraya göndermek boş enerji gerektiriyor. Öyle yapmaktansa iki tanesini ortaya, sonuncusunu da sol tarafa yönlendirirsen senin için çok daha iyi olacaktır. O zaman şöyle yapıyorum. Hemen konuşlandır diyorum. 1 ile 2'yi buraya gönderiyorum. 3'ü de buraya gönderiyorum. Üçünü aynı yerden göndermiyorum. Eğer güçlü bir rakip gelirse boşu boşuna kalacak orada. Burayı ele geçirdikten sonra arkadaşlar şuradan çarpışma durumunu görebiliyorsunuz. Bu şekilde savaşıyoruz. Şu an bunlar oyunun botları. Bunları yendikten sonra artık bu kale bizim oluyor ve dakika başı bize puan veriyor. Sonra bir sonraki yere İlerletme geçiyoruz. yapıp Evet, şuraya hemen yan ilerleteceğim. tarafı ilerlet. Hemen ikinci kolumu buraya gönderdim. Buraya üçüncü Evet, şu an kolumu kolları ayırıyor. ilerletiyorum. Şurası birinci kolum açıldığında tekrar ilerleteceğim ve buraya geleceğim. Oraya değil. Onu düz bir şekilde götür. Üçünü ayrı yerden götür. Buraya geleyim. Tamam. Orası alacak şimdi. Tekrardan ilerleme yap. Kontrol de zormuş bu arada. Ha, direkt şöyle birinci şeye tıkladığımda ya da ikiye tıkladığımda ne yaptığını görebiliyoruz. Ve ikiye tıkladım. Üçe geldim. Üç burada. Üçü devam ettireceğim. Evet, üç gidiyor. Kendi Bak bölgemizi onların da
Efendim? yaralı askerler oluşmuş. Onların öldürmeden, mesela hepsini öldürüp o şekilde tekrar ana üsse dönmek yerine orada boşta kaldığında onları iyileştirebilirsin. Hemen bakacağım. Şu an savaş durumundalar. Üstte zaten 3 tane kırmızı işaret var. Bir tanesi savaş durumundan çıktığında senin demek istediğin mesela hazır bekliyor diyor arkadaşlar. Tıklıyorum üstüne. Dağıt derseniz ilk baştaki yerinize gider. Görevlendir derseniz de bunların hepsini iyileştirir arkadaşlar. 4 enerji harcadım ve tekrar askerlerim fullendi. Buraya geldim. Tekrardan buraya görevlendir dedim. Askerlerimi iyileştire ilerliyorum ki ileride gerçek oyuncularla karşılaştığımda sıkıntı yaşamayayım. Hemen şunu ilerletelim konuşlandırarak. Şunu dediğin gibi ilerletelim. Şuraya gidiyor mu? Gidiyor. Bire gelelim. Birimizi de buraya gönderelim. Tam olarak dediğin gibi aynı yönden ama üçünü de farklı yerlere gönderiyorum. Asıl olay birazdan kırmızı ve mavi bölgelere geldiğimizde başlayacak arkadaşlar. Yakıtları zaten 300K ile sınırlı, onun üzerine çıkamıyorlar. Burada yakıtları bitiyor mu, çok çabuk bitiyor mu? Savaş alanında her bölge açıldığı zaman yakıtınız çok fazla gidiyor. Çünkü burada yavaş yavaş ilerleme sağlıyorsunuz ama ilerleyen dakikalarda şimdi bir uçtan diğer uca gitmek zorunda kalıyorsunuz. Hızlı bir şekilde ölüyor. Sonra tekrardan diriltmek için de tekrardan yine enerji veriyorsunuz. Eğer orada enerji sıkıntısı çekerseniz büyük yapılar var. O büyük yapılarda bir tıkla atama olarak gösterecektir zaten siz aldığınız zaman. R4'ü orada beklemek zorunda kalmazsınız size atama yapması için. Atama yapmak ne demek Sümeyye? Arkadaşlarımız muhtemelen bilmiyordur. Ne anlama geliyor tam olarak? Yakıt ataması. Şimdi bazı bölümler var ve o bölümlerde size ekstradan yakıt veriyor. Şimdi orada zaten oyunun size süre içinde vermiş olduğu belirli bir yakıt var. O yakıtı size işte dakika içerisinde yavaş yavaş ekleme yapıyor. Yetecek kadar aslında ama yetmiyor bir zamandan sonra. Ve ona ekstra olarak R4'lerin atayabildiği özel bölümler var. O bölümlere de tekrardan yakıt takviyesi yapılabiliyor. Anladım. Mesela ben bu Kenarlarda bir tanesinden olması lazım. Görünür aslında. hemen bakacağım. Şuradaki bir savaş durumuna bakalım. Bizimkiler kazanıyor zaten. Ben bununla karşıya geçiyorum Sümeyye. Geç. Üçüncü kolum zaten ama geçsin. Bir ve 2'yi ne yaptık? Burada bıraktık. Bunları da sınıra gönderiyorum. Bununla da karşıya geçeceğim. Yakıt dediğin yere bakalım istersen. Nereler bize yakıt veriyor? O pet şeyinin üzerine bir tıklasana, oradaki o Tıkladım. taç işaretinin olduğu Evet. yerde bak gösteriyor. Gelgit tapını 45K veriyormuş. Şu Tıkla, anda neresiymiş? burasıymış. Gel git tapınağı. Orada olup oranın içine girip o şekilde orada ata olarak bir buton çıkması gerekiyor. Charge. Deneyelim. Ben gideyim hemen Tabii şu buraya. anda yakıtın var. Vermek amaçlı yapabilirsin, evet. İlerleyelim. Burada bir savaş dönüyor hala. Burayı kazanıyoruz gibi. Ben burada ölmüşüm bu arada. Öldüğünüzde diriltmek için 30 bin ayrı bir harcadım arkadaşlar. Şimdi bir de buraya sıfırdan gönderebilmek için bir 11 bin daha harcıyorum. Dediği gibi yani ilerlerde ölürseniz çok daha fazla diriltmeyi harcıyorsunuz. O yüzden dikkatli hareket edin. Mesela Gelgi Tapınağı'na geldim. Ne oldu şimdi? Gelgit tapının üzerine tıkladığın zaman ata diye bir buton çıkmıyor mu? Görevlendir diyor. Ne diyor? Görevlendir var. İyileştiriyorum bunları. İşte atama çıkması gerekiyor bu bölümlerde ama Ama ben R4, çağrıcı R4, R5 değilim ama ben. R4 ya da R5 olmana ihtiyaç duyulmuyor. Yani en azından diğerinde o şekilde. Anladım. Vost öyle burada Yani değil. oraya geçtiğin Evet. binayı aldığın zaman direkt oradan kendine atama yapabiliyorsun. Burada iki tane mesela lejyon komutanı belirlemişler. 14 tane de önder atamışlar. Şu an buradaki tüm binalara. Muhtemelen gidip o binada duran kişileri otomatik olarak atıyor Sümeyye. İlk giren kişiyi falan atıyor galiba. Hayır, şimdi o bölgeye tıkladıkları zaman orada ata olarak tıkladığında o bölümde senin
savaş alanındaki askerlerinin işte o ittifak oyuncuların hepsini gösteriyor. Orada ne kadar yakıtı kalmış onu da gösteriyor ve sen oradan seçip onu kumandan olarak atayabiliyorsun. Anladım. Yani bir R4, R5 olarak da bunu yapabiliyor. Mesela boş yer var ya, oraya tıkladığın zaman Evet. orada R4'ün ya da R5'in görevli olan kişinin önünde ittifak içinde bu lejyondaki savaşçılar, artık her kim girmişse hepsini görebiliyor ve yakıtlarını da görebiliyor. En az kimin yakıt varsa ona veriliyor. Özellikle 65'lik ve 45'lik olanlar yüksek güçlü oyunculara veriliyor. Sürekli git gel yaptıkları için onların daha çok ihtiyaçları oluyor diye. Anladım, anladım. Sence şu anki taktikle kırmızı alanda mı ilerlemeliyim, mavi alanda mı? Bizim şimdi düşük yatırımlı bir oyuncu olarak güçlerden kaçıp daha böyle safe puan kasmamız gerekiyor. 120 puan elde etmek için. Evet, mesela Şu an orada şu 57 an bin puan senin iki yapmışız. kolun var. Şu Senin an şu an orada iki kolun var. O iki kolunu dağıtman gerekiyor. evet dağıttım, ölmüş zaten. İkisi de orada. Şuraya doğru mu ilerlesem acaba? Ama burayı da kaybediyoruz. Ya da şuraya gelsem. Ama buraya gelince kalıyorum burada. Buradan sınır yok. Şurası açılmadı. Kaybedeceksin, kay- kaybedeceksin, kazanacaksın. Bu şekilde puan kazanıyorsun zaten. Yani Tamam. çarpışmada ziyanla kazanmış olduğun şeye göre puan veriyor. Şu ikisini şöyle göndereyim. Şu bire bir bakalım. Bu bir de buradaymış. Şuradaydı sandım. Neyse sıkıntı yok. Mor'un en uç kısmına bak. Şuraya mı? Hayır, aşağıya, evet, oraya. Bak, orada içeride askerler var. Bizim ekip ilerlemiş oraya doğru. Oraya bakıp çarpışma durumundan görebilirsin içerideki askerleri. Güçlü var mı Şu yok mu? Bu şekilde morlar mı daha güçlü, kırmızılar mı daha güçlü, aslında daha iyi anlayabilirsin. morlar çok daha kalabalık Bak ve daha mesela orada güçlü. 1 milyarlık adam. Evet, 1 milyarlık adam var. Buradan uzak durmak gerekiyor. O adam oraya götürecek. Peki bireysel olarak anladım abi. Özellikle mesela bireysel olarak diyelim ki şurayı aldık, tamam mı? Buradan hemen ilerlere sızıp şu binaları falan alırsak çok daha fazla puanlar kazanıyoruz. Onu da anladık. Ee, Düşük yatırımlı olarak bunları yapabiliyoruz. Sürekli kaybet kazan kaybet kazan. Mesela şey yine öldü bu. Şunu hemen bir şuraya göndereyim. Peki takım oyunu için neler yapılabilir? Balin oyuncular nereyi tutması gerekiyor? R4'lerin neler yapması gerekiyor? Yakıtları, atamaları kimlere vermeleri gerekiyor? Şöyle yapmaları gerekiyor. Üç takıma ayırmaları gerekiyor ilk başta, lejyon belli olduğu zaman ve her üç takımın bir lideri olması gerekiyor. Büyük oyunculardan bahsediyorum. Diyelim ki 3 adet balinası var ve bu balinayı üçe bölmek zorunda. Biri sağa, biri ortaya, biri de sola gidecek şekilde ve Evet, onlara da ekip karışıklığı olmasın, her bir tarafa içerideki kişiler dağılmasın diye, diyelim ki 30 kişilik bir grup 10-10-10 olarak ayırması gerekiyor. Herkesin kendine ait kişisi olması gerekiyor ve belirli bir noktası olması gerekiyor. En güçlüsü hangisi ise savaş alanındaki kırmızı veya mor takımlardan hangisi daha güçlüyse direkt onu görüp onu izleyip oraya yönlendirmesi gerekiyor ve R4'lerin bunun için etiket atması gerekiyor. Mesela diyelim ki Çağrı, sen balinası mı birinci ekipsin, direkt oraya etiket olarak iki bölge arasına mesela çağrı olarak attığı zaman hem liderin hem de arkadaki ekip arkadaşlarının nereye gideceğini bilmesi gerekiyor. O yüzden o şekilde yönlendirmeleri gerekiyor. anladım. Bunu söyleyebilirim. Ayrıyetten ekip olarak kapatmaları gereken yerler var. Şimdi mesela geçiş izni verildiği için mesela bizim alanımıza morlar girmiş durumda. Görüyorsun mavilerde. Evet, haritayı şöyle biraz büyüteyim Mavilere gel. bakalım. Evet, şu mesela şurayı tutmamız gerekiyordu. Ya da şu köşe Evet, sınırı oralar tutmamız gerekiyordu. Kendi sınırlarımı korumamız gerekiyordu. Şuradaki S30'la S28'i tutmamız gerekiyordu. Burada imle çıkan yerleri arkadaşlar. Aynı zamanda buralara. Sınırları koruma işini yaptıktan sonra ileriye doğru balinalar herhalde birer kollarına sınırlarda bırakacak. Sonra ileriye doğru ilerleyecek. Zaten şöyle ileride mesela burayı aldıktan sonra burayı tutmasına gerek kalmıyor. Yok, kalıyor. Buradan geçiş var. sınırlar, Yok. sınırlarda almasına gerek yok. Şimdi üç ayrı bir
kişileri bıraktığın zaman zaten 2 tane kapı düşüyor Tamam. baktığın onlara ve onların geçişlerinin toplu olduğu noktalar var. Balinaların oraları kapatması gerekiyor. Mesela o olduğun bölüm ortaya giden yol. Mesela orayı kesinlikle kapatacak. Orada kalacak ve oradan geçiş izni vermeyecek. Yani ileride bir nokta daha var. Bak orada haritayı büyüttüğün zaman toplu geçişleri görüyorsun zaten. Evet. Ana binalar var ve o ana binalardan dağılıyor etrafa. O bölümleri kapatması gerekiyor. Bize direkt 3 balina olduğu söyler zaman her misin? kapı. FF direkt bina önemli bir kapatması gereken binaların numarasını söyler misin? Mesela şurası Mesela şu anda. F24 daha açılmadı. F29 mesela Evet, burayı kapattığında hem şuraya giriş hem buraya giriş iki taraflı kapanıyor. Bunun gibi kritik yerleri evet. tutarlarsa aslında direkt adamların geçişi tamamen kapanmış olacak. Kendi işlerinde hapsoluyorlar aslında. Evet, aynen öyle. Kendi bölgelerine sokmamaları gerekiyor. Çünkü kendi bölgelerine soktuklarında aynı taktiği size de yapabilirler. Bu durumda içeriye siz 10. girip sizde kalmış olsa da içeriye giriş izniniz olmadığı için içeriye giriş yapamayacaksınız ve zaten siz içeride savaşan bir durum olmasa bile içeriği kaybetmiş olacaksınız. Çünkü Evet. orada birinci olmak 50K gibi bir ödül veriyor. Evet. Bu arada puan rahat kasılıyormuş. Şu anda bir 84 bin puan mı yapmışız? Evet, 120 bini çok rahat geçeceğiz ki daha henüz ilk 15 dakika geçti. Birinci aşama 5 dakika kaldı diyor. Birinci aşama bittikten sonra neresi açılıyor Sümeyye? Şu binalar açılıyor değil O mi? gri Fırtına olan, garnizonları açılıyor. evet, evet. Zaten hızlıca gidip buraları falan alacaklar ve geçişler daha da rahat artacak. Ondan sonra üçüncü aşamadayız arkadaşlar. En önemli yer Gelgitler Tapınağı, yani son asıl önemli kısım burası açılmış oluyor. Burayla alakalı ya da ikinci kısımla alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? Oraya 10. giren, şimdi içeriye en güçlü giren ya da geri kalan değil, 10. girende kalıyor orası. 10. giren Diyelim ki kişide. evet, mesela diyelim ki diğerleri içeriği doldurdu ve sen 10. olarak girdin, sende kalıyor orası. Evet. Yani renk senin rengin oluyor. Hemen o arkadan tekrardan sizinkilerin gelip orayı oyalaması gerekiyor. Sizde kalmaya devam edene kadar. Şöyle bir şey de var. Burada güçlü olan kişilerin mesela birinci kollarını kitleyebilirsiniz farklı bölgelerde. Diyelim ki mesela birinci balinanın, kırmızı takımın birinci balinasının birinci kolu farz et ki orada F29'da. Tamam, burada. F29'dan oraya kendisi savaş alanından çıkamadığı müddetçe şey yapamıyor, ilerletme yapamıyor. Ve siz orada onu sürekli bir anda böyle oraya 10 kişi gitmek yerine tam diğeri ölecekken diğer bir başka kişi içeriye girecek şekilde ayarlarsanız oyun başından sonuna kadar aslında karşı tarafın balinasının birinci kolunu orada hapsetmiş oluyorsunuz. Evet, Bu çünkü şekilde oradan çıkaramadığı. onun balinası orada Evet, ölmüyor. Senin düşük yatırımlı oyuncun sürekli oraya giriyor. Tam ölecekken diğer oyuncu giriyor. Diğer oyuncu giriyor. O adam sürekli burada yarım saat boyunca neredeyse savaş durumunda kalıyor. O yüzden o adamın evet, orada. aslında birinci kolunu tamamen kitlemiş oluyorsun. Adamı direkt egale etmiş oluyorsun. Dediğin gibi. Evet, bu şekilde içeriği daha iyi kontrol edebiliyorsunuz. Yani Evet. bunu birinci, ikinci kollarına ve oradaki yüksek güçlü oyuncuların hepsine yapabilirsin. Evet. Yani şu ana kadar herhalde bireysel ve takım oyunuyla alakalı çoğu şeyi anlattık. Bir gün Discord'da sesle bunu şey de yaparız. Ekip olarak da direkt oynarız. Belki arkadaşlar için daha şey olur. Hem Ekiple baştan birlikte sona oynasak kadar. daha baştan sona kadar belki o şekilde daha çok hoşlarına gider. En azından şimdi etkinlik geldi. Muhtemelen bir iki saat sonra oynayacaklar. Onlar oynamadan ben hızlıca şey yapayım dedim. Bakın arkadaşlar, herkes burada fırtına tsunağında savaşacak. Ben hemen gittim savaş sütununu alıyorum. Burada zaten muhtemelen bot var içeride. Bir çarpışma durumuna baktığınızda göreceksiniz. Aynen öyle. Botlar var. Bunlar çok rahat yeneceğim zaten. Hemen buradan ekstra puan Tabii ki yapıyorum. de şu Ayrıca an şu ileriden geleni de kitlemeye başlıyorum. Burayı almadan ilerleyemeyecek gibi düşünün. Bölümler çünkü bir buraya yerleri zaten şu an. aldıkça. Efendim? Evet, yer işgal ettiğiniz için sizin puanınız daha çok artacak Evet. ve bu yükselecek. Mesela şu an morlar sizden daha çok, yani mesela şu an siz aldınız, geçtiniz, öyle öyle düşün. Yer işgal ettikçe karşı taraftan sizin puanınız daha çok çabuk artıyor. Onların puanının artma hızı ise düşüyor. Evet. Çünkü yer kaybediyorlar.
Evet, kendi bölgelerindeki yerleri de Kendi kaybediyorlar. Evet, sizin o taraftaki morları temizlerseniz mesela sizin puanınız çok daha hızlı bir şekilde artacak. Ben artık bireysel Morlar puanla yayıldığı taşınıyorum. için siz ikinciliğe düştünüz şu anda takım olarak. Beni fark ettiler, Sümeyye, yakalandım burada. Muhtemelen patlatacaklar beni burada. Büyük bir ihtimal. 500 milyonluk biri gelmiş. Evet, bu beni yakacak. Drift birincisi ölmüş. Eğer o seni yakmazsa da hemen orada hızlı bir şekilde biri gelmeden diyecektim ki geliyor. Geriye çekilecektim de. Yok, o beni yakacak. Geldi zaten. İçeriye girdi, artık savaş durumuna girdi. Yapacak bir şey yok. O Evet. zaman söyleyeceklerimiz bu kadar. Zaten 120 bin puanı elde ettik. Şu anda da 6. sıradayız. Oynamaya ben devam edeceğim ama videoyu çok uzatmayayım arkadaşlar. Siz hızlıca izleyin. Siz de girin diye çok uzatmayacağım dediğim gibi. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Sümeyye, çok teşekkür ederiz anlattığın için. Rica ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.